Puan farkı 1'e inecek. Maçın son dakikalarındaki pozisyon tekrar ekranlara geliyor. Hakikaten maçın en enteresan kırılma anlarından da bir tanesi. 1-1 yakalamışken 2-1'de mağlup ayrılabilirdi Galatasaray. Süper Kupayı kaybettikten sonra bir de evinde böyle bir beraberlik. Nasıl değerlendirmek lazım? Hemen yorumcularımıza döneyim. Çünkü beraberliği kurtardı. 1-0'dan 1-1'e geldi. Ama tabii ki bu sonuç asla Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarını çok memnun edecek bir sonuç değil ki Gaziantep Futbol Kulübü'nde de çok ciddi eksikler vardı. Oyun anlamında çok temposuz, öne doğru gidemeyen, belki son dakikalarda birazcık kıpırdanan bir Galatasaray vardı. Nasıl yorumlamak lazım? Tabii ki öncelikle çok ciddi bir puan kaybı oldu. Yani baktığın zaman maça Galatasaray bu maçı kazanmayı hak etti mi? Bence hak etmedi. Bir de öyle bir tarafı var. Öyle tarafı var. Yani evet oynarsınız, alışılagelmiş oyununuzu sahaya yansıtırsanız, rakibi baskı altına alırsınız. O meşhur Galatasaray'ın o defans arkası, o ceza sahası içine yaptığın koşuları yaparsın. Maçı kazanamazsın, gol atamazsın. O bambaşka bir olaydır ama bugün Galatasaray maçın başından sonuna kadar özellikle yani Fenerbahçe Süper Kupa'da kaybedilen Fenerbahçe maçıyla beraber inanılmaz bir düşüş var. Oyunculardaki iştah, arzuyu ben açıkçası sezon başındaki o arzu kadar göremiyorum. Tabii ki burada nedenlerini Okan Hoca daha iyi çözecektir. Çünkü bugün evet belki Futbol Kulübü çok ekstra bir futbol oynamadı. Oynamadı. Mücadele Gaziantep etti ama Galatasaray beklenen performansın çok altında kaldı. Hani bunun sebepleri hani orta sahadaki o dinamizmi ortaya koyan Torreira'nın olmayışı da olabilir ama yani bir oyuncuyla da Galatasaray bu kadar kötü performans göstermemesi gerekiyor. Ben açıkçası beklediğim performansın çok altında kalan bir Galatasaray gördüm. Hani bugün Antep maçı kazanabilirdi de. Birazdan özetlerde kaçırdığı pozisyonu da görecek zaten izleyiciler. Hani ben oyunculardaki o isteğin, arzunun neden bu kadar aşağıya düştüğünü, oyunculardaki performansın neden aşağıya düştüğünü açıkçası anlam veremiyorum. Evet bir Süper Kupa finali kaybedildi ezeli rakibinize karşı ama yani sonuçta lig devam ediyor. Önümüzde 3 gün sonra, 4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. Yani artık bu maç bence Süper Kupa'dan sonra taraftarla barışma, biraz daha lige tutunma, biraz daha iştah arzuyu arttırıp biraz daha agresif olma maçıydı bence açıkçası. Ama bugün ben Galatasaray'dan maçın başından sonuna kadar o isteği arzuyu ve rakibi sahasında hapseden o baskılı oyunu oynayan bir Galatasaray'ı göremedim açıkçası. Baktığımız zaman hani hep konuşuyoruz evet İlkay yaş itibariyle sakatlıktan döndü toparlaması biraz zordur diyoruz ama yeterli bir zaman da geçtiğini düşünmek lazım. Ya bugün tamamen oyunda kaldığı süre boyunca etkisiz bir İlkay vardı. Lemina elinden geleni yaptı ama bir Torreira etkisi yaratamıyor. Baktığın zaman Icardi evet pozisyonlara girdi ama hala istenen seviyede değil. Barış golü attı ama birçok top kaybı yaşattı. Yunus bugün sahada var mıydı yok muydu tartışılır. Yani Sané beklenen performansı aldı. Yani bunlar üst üste binince Galatasaray'ın kötü oyunu da ortaya çıkıyor. Tabii burada her şeye rağmen saha içerisinde takımı ateşleyici, takımı biraz daha ileri itebilecek bir reaksiyon da göremedik açıkçası. Son dakikalarda evet bir baskı kurdular Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı ama olmadı. İsabetli şut 3. Evet. Yani maçın genelinde toplam 3 tane isabetli şut var. Evet topa çok hakim bir Galatasaray vardı 68-70 seviyelerinde ama üretkenlik anlamında beklentilerin çok altında kalan bir Galatasaray vardı. Yani özellikle Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen performansıyla, oyun ritmiyle beraber bugün Galatasaray'ın sahaya biraz daha ağırlığı koyması gerekiyordu. Ama maalesef olmadı. Bence çok kötü bir puan kaybı oldu Galatasaray adına. Hani gerçekten yani şu dönemde bence Galatasaray'ın kazanıp biraz daha moral bulması gerekiyordu. Evet şimdi bu puan kaybından sonra ister istemez camiada ve taraftarlarda bir transfer beklentisi olacak. Bakalım ilerleyen süreçte hani bu beklentiler karşılanacak mı? Ben de açıkçası bekliyorum. Yani o da enteresan. Şimdi Gaziantep'in şu kadrosunu mağlup edebilmek için Galatasaray'ın transfere mi ihtiyacı var mesela? O da şaşırtıcı. Eski oyunu olsaydı rahat rahat yenerdi. Ama eski oyunun yerinde yerler esiyor. Yani neresinden başlayayım?
Değil Bence mi bir hocam, pardon lafına gelme. Estağfurullah. Eskiden hani eski oyundan bahsediyoruz. İzlerken hepimiz burada hocalarla beraber sohbet ediyorduk ya maçta bir ara. Evet. Yani değil mi? Maça hep her an Galatasaray bir gol atabilecek hissiyatı veriyordu ama bugün onun uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buyurun hocam. yani bence bir krize doğru gidiyor Galatasaray. Okan Buruk geldiği günden itibaren çok fazla krizlerle karşı karşıya kalmadı. Ve onun kriz yönetiminde nasıl olduğunu biz hiç göremedik. Şimdi Süper Kupa, ortaya konan oyun, ezeli rakibinizi hem moral olarak hem oyun olarak böyle çok öne çıkaran bir oyun. Tamam mı? Üstüne bu maçta ortaya konan oyun, kaybedilen 2 puan. Açıkçası bir de şimdi Atletico Madrid maçı geldiği zaman üstüne, eğer orada City de da var Galatasaray aynen öyle. Oradaki tek bence Galatasaray'a nefes aldıracak maç dışarıdaki Karagümrük maçı. Yani Karagümrük'e karşı bir moral bulabilirler belki ama sonra da City'ye gidecekler. Karagümrük maçı kimseyi yani kesmez, ikna da etmez. Şimdi yani o yüzden dediğim gibi burada Galatasaray çünkü öyle bir camia ki hemen yolluyor. Bir protestolar oldu gibi, Başlayacak. durdu Yani o gibi, geçen oldu hafta gibi de zaten, bu maçta. tabii geçen hafta o işte yağmurluk olayından dolayı ciddi bir tepki oldu. Bugün bakıyorsun hala bir transfer yok. Şimdi Galatasaray takımının yedek kulübesine baktığın zaman bunları al desem Burak Hoca'ya kaç tanesini alır bilmiyorum yani. Ha, Galatasaray'ın yedek kulübesinden mi Gaziantep'e kimleri alır? Kaç tanesini alıp da hani benim takımımda olsun der Burak Hoca. Açıkçası düşünür yani acaba Yok hocam, alsam mı? kimseyi demez. Kimi Ya, diyecek? anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi kadro planlamasında da bir Yedekleri sıkıntı. verebilir miyiz arkadaşlar bu arada? Allah aşkına şimdi zaten hani Yusuf Demir zaten Ahmet, Yusuf gönderilecek Demir. oyuncu. bunlar ama sol bekim zaten var diyecektir. Rodriguez var. Dolayısıyla hani Kazım Can'ı almaz. Yusuf, Kaan. Yani hakikaten çok ciddi bir kadro zafiyeti olduğu ortaya çıkıyor. İyi de Galatasaray takımı tabii biz hep şunu söyledik. Hani Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray diye. 70 milyon, 75 milyon euro bir oyuncuya veriyorsunuz ve o oyuncu olmadığı zaman takımınız bu kadar düşüyorsa burada bir problem var demektir. Artı Torreira ki Torreira da vazgeçilmezlerden bir tanesi. O da bir kişi, 2 kişi falan fazla oynatıyor yeri geldiği zaman Galatasaray'ı. Ama diğer arkadaşlar da diyecek ki hani bu ikisi yoksa biz ne yapacağız? Yani puan mı kaybedeceğiz? Biz de bir şeyler yapalım demez misin abi? Yani hiçbir şey yapmadılar ya. Yani Yunus'a bakıyorum 10 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim zamanımızda vardı o 10 numaralar böyle. Çok fazla koşmazdı hocam. Biliyorsun değil mi? Top ayağına geldiği zaman iş yapmaya çalışırdı falan. Sahada var mı yok mu belli değil. İlkay keza aynı şekilde sahada var mı yok mu belli değil. Bütün yük kaldı orada Lemina'ya. Lemina da elinden geldiği kadar mücadele etti ki fizik gücüyle öne çıkan bir oyuncudur. Bakıyorsun oyuna kanatlardan çok geldi Galatasaray. Evet. Göbekten hiç gelemedi. Bak, Göbekten Galatasaray takımı bir ara bir Icardi'ye açık bir pas yakaladılar. geldi. Bir tane o var. Onun haricinde yok. Ama şimdi eskiden Galatasaray oraları işlerdi ya. Küçük küçük paslar 1-2'ye 1'ler falan göbekten rakibin hakikaten Ceza zor sahasında duruma paslaşırdı sokardı. Galatasaray ya. Aynen öyle. İçinde. 2'ye 1 falan yapıyordu ceza alanı içinde. 5'e 2 oynar gibi falan diyorduk. Yani 50 taneyle falan rakip ceza alanına girdiği maçlar oluyordu Galatasaray'ın. Bugüne bakıyorsun ilk devre 13, ikinci yarı 15'ten son ben baktığımda. Bu da normal. Yani burada da ciddi bir sıkıntı var. Valla yani açıkçası rüzgar Kadıköy'den esmeye başladı. Net söyleyeyim. Rüzgar Kadıköy'den Bence esmeye burada. başladı. Çünkü ya baktığı zaman yarın Fenerbahçe 10-0'da kazansa Galatasaray lider. Değil Evet. mi? Aslında hala lider bir takım ama oyun bak daha evvel bunu Fenerbahçe için de konuşuyorduk. Beşiktaş için de oyun ışık vermiyor. Galatasaray'ın oyunu çok geriye gitti. Böyle devam ederse de puan kayıpları hiç beklenmedik puan kayıpları artabilir. Sabri Hoca'nın dediği gibi bu iş Galatasaray yönetimine pahalıya patlar. Transfer muhakkak bir şekilde yapmak durumundalar. Çünkü lig de gitmiyor. Hani bu aldığı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak da şimdi sen ligi de kaybedersen seneye ne yapacaksın? Yani çok enteresan bir tablo. Mehmet Hoca'ya belki bitirdiniz mi hocam? Yani gene şimdilik bitirdim evet. Bir derbi mağlubiyeti nasıl olur da oyun açısından rüzgarı hakikaten tersine çevirebilir? Yani Sane, Yunus, Barış, Icardi 90 dakika boyunca 1,5 pozisyona mı girer mesela? Ha, bunun açıklaması nasıl bu olabilir? Artı az önce sorduğum gibi diyelim ki transfer geldi. Ya mesela geldi, Lukman geldi. Atıyorum şu anda. İzleyicilerimiz şey yapmasınlar. Ne bileyim, Bir Hakan, şey mi var? Yok yok. Hakan Çalhanoğlu geldi. Ne bileyim Fofana geldi orta sahaya. Ya şimdi bir oyuncu mesela bu takımın
Ya Bir bu- oyuncu çok oyuncudur bazen. Torreira gibi diyorsunuz Tabii. yani. Osimhen gibi. Ama Torreira hocam gibi. diğerleri de boş oyuncular değil ki. Manchester Doğru. City'den İlkay geldi. Sané Bayern Münih'te oynayıp geldi. Kalitesini zaten biliyoruz. Ciddi paralar alan oyuncular. Yunus, Barış zaten milli takımımızın değerli oyuncuları. İyi de oynuyorlardı. Icardi sonuçta bu takımın iyi ya da kötü şampiyonlukları payı olan kaliteli bir ismi. Geçmişte Lemina yaşıyor ama. geçmişte yaşıyor. Icardi'nin Geçmişte yaşasaydık pazartesi günkü maçta ben uçardım. İyi oynadınız hocam, öyle yapmayın. Var bir iki pozisyon önümüze Zor, düştü. zor hareket ettim vallahi sahada. Önemli bir karşılaşma. Icardi'nin O da güzel bir Galatasaray- organizasyon da onu Evet. da yapanları hakikaten Tugay'ı tebrik edeyim. Evet. Çok önemli bir iş yapıyorlar orada. Bütün lisede 60 bin çocuk. Evet. Gençleri sporla gençleri birlikte, sporla TÜGVA. birleştirme adına öyle bir turnuvaydı. Hani orada bir aklıma gelmişken onu Hoca da orada dile getirmek koşuyormuş gibi istedim. görünüyor, oynuyormuşum gibi görünüyor da yürüyor. Demirel röveşatası var, Çok- Emre Berezoğlu Ya var. maraton falan zannettim ben böyle kendimi ama yürüyormuşum yani. O birazcık geçmiş ya. Evet. Ne tarafından bakayım bilemiyorum ama tabii Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Son 3 sene şampiyonlukta ciddi etkisi olan, Tabii. hakikaten en büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi ama bu sene sezon başı itibariyle hala geçmişiyle bir şeyler yapmaya çalışan ve onunla yaşamaya devam etmeye çalışan bir oyuncu profili var. Saha içi performansı vallahi hiç beklentinin çok çok altında. Ha, gol anlamında belki sakatlık dönüşünde çok basit gollerle o geçiş sürecini hani moralli geçmeye çalıştı ama oyun içerisindeki istikrarı ve oyun içerisindeki devamlılığı hiç bundan önceki seneler gibi değil. Dolayısıyla bunu kabul edecek. Kendi de kabul edecek, Galatasaray takımı da kabul edecek. 9 golü Orada var da ligde. Evet. orada da işte Osimhen olmayınca ön taraftaki o hareketlilik, topun sende kalması, önde baskı, bunları Osimhen'le yapıyorsun. Icardi ile yapma şansın yok. İki tane kanat oyuncunun ne kadar hareketli olursa olsun öndeki santrafor dediğimiz oyuncunun rakip stoperlere baskısı çok önemli ve çok değerli. Bunu da Türkiye'de en iyi yapan Osimhen. Dolayısıyla hep ben derim. Yani Osimhen haricinde herkesle tolere edebilirsin ama Osimhen yoksa Galatasaray'ın hücum gücünün çok düştüğünü hep ifade ettik. Bugün itibariyle aslında maç çok enteresan ama Galatasaray hani gel 3 gün önceye Fethiye maçı, kupa maçı orada da sinyali veriyor ya. Penaltı Oyun olarak kaçırdı Icardi. oyun olarak yoklar. Yani ritmini kaybetmiş bir Galatasaray takımı var. O tabii hani derler ya Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. O dalgalanmanın Galatasaray takımında devam edeceğini görüyoruz. Bugünkü oynadığı maçla da bunu birleştirdiğin zaman. Ha burada tabii bireysel oyuncu, takım oyunu birçok şeyin artısıyla eksisiyle değerlendirmek lazım. Şimdi işler kötü giderken hep ne çıkardı? Bir tane oyuncu çıkardı Galatasaray takımında. Yunus çıkardı, Osimhen çıkardı, Sané Barış çıkardı, çıkardı. Barış çıkardı veya İlkay aradan bir top atar işi bitirirdi. Maalesef artık bireysel oyuncuların da performansı beklentinin altında olunca oyun gücü de ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla hani bugün Antep ne yaptı? Ya savunma tarafını çok iyi yaptı. 2 tane orta saha oyuncusu var mesela. Melih'le o gün. İnanılmaz koştular, inanılmaz mücadele ettiler. Karşılarında kim var? Lemina ile İlkay. İlkay oynuyor. İlkay hakikaten yani hem karakter olarak hem oyuncu geçmiş olarak çok çok etkili, çok karakter bir adam ama bugünkü performansına bakıldığı zaman o sakatlık dönüşü hala kendine gelemedi. Onun zafiyetini hala yaşıyor. Şimdi Lemina Torreira ile çok güçlü. Ama Torreira'sız Lemina yerini çok kaybediyor. Çok dalgalanma yaşıyor. Dolayısıyla Torreira'nın yapmaya çalıştığı işleri yapmaya çalışınca da iş olmuyor, iş gitmiyor. Dolayısıyla o zaman iş neye kalıyor? İşte Sané'nin bireysel etkinliğine, Barış'ın bireysel etkinliğine, Yunus'un Icardi arkasında yapacağı bireysel hareketliliğe geliyor. Şimdi bunlar da gününde olmayınca bu sefer üretmekte zorluk yaşayan bir Galatasaray takımı var. Ama buna rağmen yakaladı. Icardi ile yine yakaladı. Yani yakaladı. golü bulsa belki farklı bir şey olacak. Son 10 dakikadaki oyun gidiş geliş Galatasaray'a da kazandırabilirdi, Antep'e de kazandırabilirdi ki Bayon'un kaçırdığı bir gol var. İnanılmaz. Yani Evet. işte arkadan kamera Hakikaten. çekiyor ya bütün Antepli oyuncular yere Hakikaten yığıldılar öyle yani. yani. Kolay değil. Deplasmanda 90'da böyle bir pozisyon yakalayacaksın. İşte işi bitirmesi lazımdı Antep. Yani avucunun içine kadar geldi Antep'in de onu da söyleyeyim ama orta sahalar hep önemlidir diyorum ya. Burada en büyük pay bence Melih ve o güne vermek lazım. O Maxim'in saha içindeki soğukkanlılığı ve takımı yönetmesi önemliydi Antep adına. Ki eksikleri çok önemli eksikler. Antep adına onu söyleyebilirim. Hani Galatasaray adına da evet Osimhen'di, Torreira'ydı, Saray'dı, Singo'ydu bunlar da ciddi eksikler. Ama
öyle bir hal almaya başladı ki Galatasaray takımında işte Torreira yoksa, Osimhen yoksa işler artık gitmemeye başladı. Bu çok büyük bir tehlike. Ve fikstüre baktığın zaman hep ikinci yarılar ilk yarıdan daha zordur. Tabii. Daha İşte çetindir. Kupası, Avrupa Takımlar Kupası takviye yapar. Şampiyonlar Ligi var. Türkiye Kupası var. Dolayısıyla maç periyodu yükselecektir. Zaman aralığı çok fazla yok. Milli maçlar girecektir takım oyuncularına. Dolayısıyla işte burada kadro, sakatlık, form durumu belirleyici unsurlardan birkaçı diyebilirim. Takviye olur mu olmaz mı onu bilemem ama görüntü şu: eğer Torreira cezalıysa, işte Osimhen sakatsa veya Singo'nun geleceği çok uzayacaksa Galatasaray takımı bu yolda biraz sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Şimdi tabii bunu da tolere edebilir çünkü hala lider, hocanın dediği Tabii, gibi hala lider, tolere edilebilir. Ama hafta arası Şampiyonlar Ligi çok önemli müsabakan var. Oradaki netice bence Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte nasıl gideceğini belirleyecek unsurlardan en önemli maçı olacak gibi görünüyor. Yani sizin dediğinize de bakarak Afrika Uluslar Kupası'nı ve belki Torreira'nın da 4. sarı kartını eklersek bu boşluğu, yani bu dezavantajı çok kötü kullandı. Yani burayı hoca Icardi'yi Lafını tuttu. unutma. Tabii, buyurun, Şampiyonlar Ligi sürecinde de arka arkaya gelen sakatlıklarla bir türlü toparlayamadı oyun anlamında. Onun için bu oyuncular birey anlamında çok değerli Galatasaray adına. Çünkü hem bireysel performanslı hem de takıma verdikleri değer, katkı ve saha içi performans. Hocam onu konuştuk ya, işte mesela Singo'ya siz 30-33 milyon euro para veriyorsunuz. Sakatlık tamam ama yok. Bir devredir neredeyse yok Liverpool ve Kocaelispor maçlarından sonra. Osimhen de devre arasında önemli bir yerde olmayınca Afrika Uluslar Kupası'nda 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdığınız transferlerinizden çok kritik bir yerde verim alamadınız mecburiyetler nedeniyle. Şimdi yedek kulübesine de mesela o kadar da transfer yapmadınız. Bir iki tane belki böyle orta kalitede oyuncunuz olsaydı oralarda da olmadı. Ya ligden de bulursun o tarz oyuncuları Evet. canım. Yani Çok illa uzağa Avrupa'dan gitmeye gerek getirmek yok zorunda değilsin. Ligde kaliteli Türk de bulursun, yabancı da bulursun. Bu kadar eksik kalmazsın. Şurada zaten şu oyuncu Hangini sokacaksın Allah aşkına kulübeye baktığın baktığın zaman yani hani girdikten sonra Kazım iyi işler yaptı. Golde ciddi etkinliği var. Yani. Ama onun haricinde mesela Kaan da kayboldu. Tabii. Kaan denen bir oyuncu Fethiye var. maçında da kötüydü hocam. Yani ayrı bir şey ama şimdi oynamayan oyuncunun iyi olma şansı yok ki zaten. Önemli olan o süreçte değerlendirebilmek, vakit ayırabilmek, vakit verebilmek oyuncuya. Görebilme adına. Dolayısıyla Kaan da çok geride kaldı artık. Hem fiziksel olarak çok geride kaldı hem de mental olarak bence çok geride kaldı. Ama Yoksa milli takım oyuncusu Tabii yani. canım. Milli takım Tabii. kaptanı olan bir oyuncudan ama bahsediyoruz. yine de yani Gaziantep tabii ki takviyeler yaptı dedik. İşte Draguş dedik, Melih dedik, Muyakiş dedik ama yine de eksikleri de var. Kozlovski'yi, Tayyip Talha'yı, Çok ciddi Kevin eksikleri var. Rodriguez'i, Evet, teknik direktör yok sayıyoruz. Yine de Sorescu var onlarda bir de. tabii yedek kulübesi O da yeni şeyden geldi ya. Yine de yani şu kadro Galatasaray adına Bu performansı göstermemesi Evet, abi, gerekiyordu. Senin kesinlikle. söylemek istediğin oydu. Yine Evet, de ben de yani. katılıyorum. Şu an baktığınız zaman 11'e, Galatasaray'ın 11'ine kimse hayır der mi bu 11'e? Ama bak hocam, Süper Kupa, peşine kupa ve peşine bu maç. 3 maçı da üst üste koyduğun zaman oyun olarak zaten geriye giden bir Galatasaray var. Ritmini kaybetmiş olan bir Galatasaray var. Ha bunu toparlayabilir mi? Bunu toparlayabilmesi için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında o kendi kimliğine bürünmesi çok önemli ki O da o da onu yukarıya taşıyabilsin. Yoksa O çok kolay zor. değil. burada Okan Hoca tamam yedek kulübesi zaten belli. Sakat cezalı oyuncular belli ama yine de ne yapabilirdi? Yapabileceğinin hepsini yaptı mı? Çünkü hani Icardi ile ilgili biraz sanki o aşağıya gidiş görünüyor ya. Yani atıyorum Barış'ı oraya alıp Icardi'yi çıkartabilir, başka bir şey yapabilir mi? Orada bence Sara biraz Sara'nın da ekstradan oldu olmaması. mesela. Evet. Ekstra sakatlanması çok ekstra olmuştur Okan Hoca adına. Tabii Sara'nın olmaması da Tabii değil. Sara belki oyuna sonradan dahil olabilseydi daha etkili olabilirdi. Çünkü Galatasaray bir türlü Gaziantep Futbol Kulübü'nü sahasına hapsedemedi. Alışılagelmiş oyunu oynayamadı. Set oyununa bir türlü gidemedi. Kanatlardan Barış'la Sané'yle biraz çabalasa da istediği verimliliği bir türlü sağlayamadı. Ya buna şimdi Yunus'un evet 10 Etkisizliği. numara pozisyonda zaman zaman iyi oynadığında hep söylüyorduk. Yunus hareketli, o rakibin defansıyla orta sahasındaki bloklar arasında iyi pas alması, ceza sahasında o sürpriz koşular yapması, özellikle Sané ile yaptığı o 2'ye 1'ler
o zaman performansını yukarı çekiyordu. Ama bugün onu da sahada Yunus gösteremeyince, şimdi evet Osimhen çok büyük bir eksiklik Galatasaray adına ama Icardi evet fiziksel olarak hala istenen seviyede değil. Icardi ile oynadığın zaman ona getireceksin. O gol vuruşunda Osimhen'den bir gömlek daha üstün. Bunda hemfikiriz herhalde ama bugün getirecek oyuncular da iyi oyunu olmayınca, evet Icardi bugün pozisyonlara girdi mi? Bir iki tane pozisyona girdi ama hani daha da beslemen gerekiyor. Ama dediğimiz gibi Mehmet abi çok güzel söyledi. Melih'le o gün Galatasaray orta sahasının o mücadeleleriyle, o ikili mücadelede ayakta kalmasıyla o kadar yordu ki. Yani şimdi orta sahadan bir katkı alamadı Galatasaray. Kanatlardan da istediği topları getiremedi. Gaziantep hep sözümün başında da söyledim. Çok çok iyi oynadı mı? Oynamadı ama inanılmaz mücadele etti. Hani iyi savundu. Aldığı toplarda etkili çıkmaya çalıştı ki bunu zaman zaman çok iyi yaptı. Ama her şeye rağmen bugün sahaya çıkan 11 gerçek kalitelerindeki performansını sahaya yansıtsalardı bugün daha farklı bir skor olabilirdi ama bugün gerçekten beklentilerin altında kaldılar. Evet, hepsi isim olarak kaliteli oyuncular, hem karakterli hem profesyonel ve yetenekli oyuncular ama sahaya çıktığınızda o yeteneğinizi, o performansınızı sahaya yansıtamazsanız rakip kim olursa olsun kazanamazsınız. Şaşırtıcı olan zaten biraz istek kısmıydı oyunun. Evet. Yani özellikle 45 dakikaya bakıyorsun. Doydu mu Galatasaray acaba? Bir doymuşluk mu var Galatasaray'da? Bilmiyorum artık yani bir fazla böyle bir doymuşluktan mı geliyor? Buna bir isim koymak birazcık zor ama ya çok fazla maç yapmaları, belki işte Atletico Madrid maçı o çok üst düzey, üst seviye bir maç. Acaba kafalar oraya mı gitti? Ya birçok şey ekleyebiliriz ama görünen Artık bir bu şey seviyeyi varsa geçmiştir hocam. hocam yani. görünen o bir şey varsa takımın zaten iştahında ciddi bir sıkıntı var bugün için. Antep'e karşıki fiziksel performansı Atletico Madrid zaten kıyaslayamayız. Zaten o bambaşka bir maç olacak o. Onu demiyorum. Hani bugünkü şeye bir mazeret bulmaya çalışıyorum. Yani Bence bir niye bu mazeret kadar, yok hocam. oyun anlamında iştah yönünden sıkıntılıydı Galatasaray takımı. Hakikaten eski maçlarına göre ciddi bir fark vardı. Yani ne birlikte hareket edebildiler, ne birlikte hücum edebildiler, ne birlikte savunma yapabildiler. Yani iki tane oyuncu hocanın söylediği gibi bütün Galatasaray'ın orta sahasıyla falan Antep'te başa çıkabildi. Yani bu ciddi sıkıntı. Ben yani hocanın burada belki biraz dokunuşları ne olabilirdi diye Okan Hoca'ya düşünüyorum. biraz tepki var Yani- sosyal medyada da. Haklı tarafı var mı? Nedir ya da Ya şöyle oyuncu anlamında çıkarabileceği takım bu. bu? Tabii. Bundan başka bir takım çıkmaz. Yani o eleştiren taraftarlara da de ki çıkar bugün Galatasaray'ı. Bu 11'i çıkar. Bu 11'i çıkar. %99.9'u Başka bu bir şey 11'e çıkmaz. çıkar. Aynen. Maç öncesi. Yani maç öncesi böyle çıkar. Başka türlü kimseyi koyamazsın bu takıma ama hani işte ise belki kenardan işler kötü gittiği anda Okan Hoca'nın belki müdahalesi, belki oyunculara uyarısı, belki devre arasındaki tepkileri bir şekilde birazcık daha acaba takımı kımıldatabilir miydi? Abiciğim işler iyi giderken ben de hocalık yaparım. Galatasaray takımını çıkar sahaya zaten ilk devreyi kazanıyor 2-0, 3-0. Kötü giderken ne yapacaksın? Ha, şöyle eleştiriler de var. Sadece bugünle değil de sezon başındaki transfer döneminde, hatta bir Avrupa Kupası maçından sonra galiba Okan Hoca'ya o kesit çok paylaşılıyor. Transferlerle ilgili bir soru soruluyor. Okan Hoca da ya çok zaten önemli transferler yaptık. 12 kişi mi oynayacağız? Bir sürü iyi oyuncumuz var deniyor. Hani o bölgeye bazı oyuncuları, bazı takviyeler de yapabilir miydi? Yapmadı mı? Okan Hoca takımına çok mu güvendi elindeki kadroya? Çok mu yeterli gördü? Artı işte Hakan Çalhanoğlu çok gündeme geldi. Acaba Okan Hoca Hakan Çalhanoğlu'nu yeterince istemedi mi? Alınabilir miydi? Olsa farklı olur muydu? Muş. Bu tür şeyler de çok tartışıldığı için soruyorum. Yani bu arada Okan Hoca, ben hatırlıyorum Eintracht Frankfurt maçından önceki bize verdiği röportajda da hatta yabancı basın mensuplarına röportaj verirken ben de oradaydım. Dedi ki benim dedi teknik direktörlük dönemimim dedi en iyi kadrosu bu dedi elimdeki. Sakatlıklar olmasaydı, tabii. ya burada Eksik, biz evet, konuşurken de sakatlıklar. aynı şeyi söylüyorduk. Galatasaray'ın çok güçlü bir 15-16 kişisi var. Hakikaten çok güçlü. Yani bunlarla da gidebiliyorsun. Yani bu seni taşır. Ligde de taşır belki. Ama bunların sakatlanması, üstüne cezalar, üstüne Afrika Kupası falan filan eklenince Bunların da düşünülmesi bu sefer lazım zaten hocam. herkes diyor ki transferde niye oyuncu almadık? Ya arkadaş Okan Hoca'nın o söylemi doğru. İyi bir kadrosu var. İyi bir 11 ve 15-16 kişisi var ama
Yani ne bilsin adam bu kadar sakatlık olacağını mesela. Böyle olduğu zaman da herkes diyor ki niye takıma takviye yapmadınız? Bu iş para abi, şeyle yapılmıyor. Gazoz Çok kapağıyla önemli yapılmıyor. oyuncular alacağız dedi ama şimdi hiç Ne parası yapacakmış? hiç parasıyla bakmadan çok önemli oyuncular alacağız dedi. Bir de şöyle bakmak İşler biraz lazım. kötü gidince Hayır. o iş o tarafa dönüyor işte. Doğru. Sezon başı planlaması yapılırken eksiklik var mı aslında Galatasaray'da? Yok. Yok. Yani lig, Şampiyonlar Ligi, sakatlıklar değil mi? İşte Afrika Kupası, cezalılar. Diyorsun ki evet ihtiyacım olabilir. Şimdi ikinci yarı için iyi oyuncu bulmak kolay mı? Yok çok zor hocam. Ha, nasıl bulursun? 30 Yüksek liralık bonservis. oyuncuyu 60'a verirsen bulursun. Tabii. Doğru mu? Gendüzi'ye belki Fenerbahçe biraz daha tabii. fazla iki verdi tane, aynen. iki tane iyi Bir de oyuncu şöyle abi. bir de şöyle bir şey var. Şimdi transfer yapabilirsin. Ama yapacağın transferler Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorsun şimdi. 2 tane maçın var senin, final maçın var. evet. İkisinde de oynatma şansın Oynatamıyorsun. yok. Dolayısıyla beklemek çok büyük bir hata değil ya bu aslında. %100 size katılıyorum. Tabii. Yani. Dolayısıyla bakacaktır maçın neticesine göre, skoruna göre, turun durumuna göre bu tercih yapılabilir, organize edilebilir. Ama yani devre arasında da böyle cuk diye bulabileceğin adam anca hazır adam olur. İşte Fenerbahçe'nin bulduğu gibi Gendüzi gibi oyuncuya verirsin 30'u getirirsin. Böyle olur. Başka türlü bulma şansın yok. Sıradan oyuncu getirme şansın yok. Bence sıkıntı şu, Galatasaray taraftarının tepki göstermesinin sebebi bu oyunla şampiyonluğu kaçıracağız diye endişe ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde hedef ilk Bu 8'e bir kondu. Şimdi 24 Yok, ve tehlikede yüksek yani. değil. Belki 2 mağlubiyet bile Galatasaray'a çıkarabilir. Hayır. Yani orada İlk başta baktığın Liverpool'u zaman, falan yenince oralar bir onu da o ara konuşuldu. üst üste 3 maç kazanıldı. 3 maç Onu kazanılınca da- o onu- havaya girildi. Onu da kabul etmeyebilir Galatasaray takımı. Evet. Son 4 maçı mağlubiyetle. Kesinlikle, Tabii, üst üste kesinlikle. çıktığı zaman o da olmaz. Yani Anlatabiliyor o da muyum? bir San şey. Gilloa, Yani Monaco, farklı. Atletico Dedim Madrid City. Yıllarca Galatasaray oynamış biri Değil mi? olarak isterseniz sezon sonunda mutlu sona gidin ama o 4-5 maçlık o kötü periyot hani taraftarı mutlu etmez. Bugün zaten zaman zaman protestolar da Oldu. Maç sonunda da oldu. olmuş. Ama Arkadaşlarımız yazdı evet, protokolün önünde. moral bozukluğu gösterir. Evet, Kim olmuş? turu geçtik dersin. Galatasaray yönetimine. Yönetimine. Oğlum, şimdi ilk 24'e kaldık dersin ama nasıl kaldın? Son 4 maçı kaybettin. Ligde Süper Kupa'da finali kaybettin. Ligde Antep'te kötü bir oyun oynadın. Şimdi taraftar ister istemez. Yani şimdi Okan Hoca 3 sene boyunca nasıl çıtayı yükseltti? Üst seviyede. Ligi domine etti, her maçı domine etti. Ama bu kötü giden periyotta da taraftar görünce acaba ne oluyor bize? Sabri Hocam bir de şimdi gene bir ne denir ona dejavu gibi bir durum. Her Ocak ayında bu Avrupa Kupası dönemeçlerinde Slavia Prag, AZ Alkmaar bir 4 mağlubiyetle daha çıktı çıkmadı. Ya biz kadro yapıyoruz, ciddi oyuncular alıyoruz. Evet. Gene buraları Ama şöyle bir şey. yönetemiyoruz yani diyecek. Şampiyonlar Ligi'nde hafta arasında Atletico Madrid'de yenebilir yani Galatasaray. tabii. Şampiyonlar Şu anda Ligi'nde çok böyle bir ihtiyacı var. özelliği de var Tabii. yani. Çok Şu anda- ihtiyacı Şu var. anda o Görüntüyle birlikte de. mümkün değil diyorum. Bu görüntüyle mümkün Ya değil. bu ona şey olmaz. Torreira ve referans Osimhen olmaz. olacak. Referans olmaz bu maça. Çünkü Şampiyonlar Ligi, maça Avrupa bak. kupaları 3 maça bak. bunlar farklı. Son yani 3 maçtaki performansa Şöyle bak. bak, şeye bak. Yani lig Yani maçını söylemiyorum. Süper Kupa. Kupa maçı bu O maç. ayrı bir şey. Şey diyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de mesela oynadığı San Gilloa ve Monaco maçı. Monaco maçını çevirebilirdi ya. Evet. Bitirebilirdi yani Evet. ilk devrede. İlk devrede Bunları bitirebilirdi. oynayabilen bir Galatasaray var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani şuradaki şu performans Salı'ya çok etki eder mi bilemem. Burada seyirciyle takım arasındaki o enerjinin kopmaması çok kıymetli. Kesinlikle. Çabuk koptu. Kesinlikle. Ya bu Seyirci de koparsa o zaman hocanın dediği gibi ya o zaman bazı alabilirsin ligdeki kupadaki oynadığı maçları ama yani Avrupa arasında farklı oynadığını da kabul edelim Galatasaray takımını. Kesinlikle Mehmet Hocam çok Umarım güzel bir Avrupa'da gerçekten farklı çok güzel olur. bir noktaya değindi. Şu dönemde evet Galatasaray'ın oyunda bir düşüş var mı? Bunda hemfikiriz ama özellikle Atletico Madrid maçı öncesi hem taraftar hem futbolcu hem cami arasında bir kopukluk olmaması gerekiyor. Galatasaray istediği zaman genlerine vardır. Böyle kötü durumlardan çıkmasını bilir.